Gülhabbe kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, güzel, manzaralı, hoş bir alandan size selam verdim. Neredeyiz? Evet, Balıkesir Edremit'e bağlı Avcılar Mahallesi'ndeyiz. Biraz yukarıda. Daha da çıkacağız. Şu ortamı çok beğendik. Gerçi her hali çok güzelmiş. Her halinin çok güzel olduğu söylendi. Özellikle burayı çekmemiz önerildiği için geliyoruz. Daha aşağılarda, çok epey aşağılarda olmamıza rağmen bu güzel manzarayı görünce dedik ki buradan bir selam verelim. Buradan başlangıç yapalım. Evet, şimdi devam ediyoruz çekime. Evet arkadaşlar, mahallemizin muhtarı gerçekten çok genç bir kardeşimiz ve bize de zaman ayırdığınız için öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. İlk muhtarlığımız mı? Evet, ilk muhtarlığı. Bölgemiz nasıl bir bölge? Muhtarlık bölgemizden bahsediyoruz. Bu köy ya da mahalle diyelim. Öncelikle ben Muzaffer Güngördü, Avcılar Mahallesi muhtarıyım. Mahallemiz oldukça büyük. Yani şöyle söyleyeyim, Körfez'in en büyük kırsal mahallesi diye geçer. Aşağıda sahil bölgesi olarak da büyük bir alana hizmet veriyoruz. Bize üstümüzde bizim Türkmenlerin yaşadığı bir Kızılçukur sokağımız var. O da Avcılar'a bağlı. Yani oldukça büyük bir bölgeye hizmet ediyoruz. Yani mahallemiz yaz aylarında turizmle geçim sağlıyor. Kışında buranın zeytini meşhurdur. Ve bölgenin en değerli zeytini de buradan çıkar. En değerli yağı da buradan çıkar. Neden? Sebebi nedir? Sebebi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Kaz Dağları, İsviçre Alpler Dağları'ndan sonra en bol oksijene sahip ikinci bölge. Evet. Bunun sebebi ise Sütlaç Bekle. Kaz Dağları'nda 2 tane kanyon vardır. Dağdan, geniş vadilerden yarılarak denize ulaşan. Bunlar denizden aldıkları iyotlu havayı çamların arasından süzerek oksijen olarak geriye basarlar. Yani bir nevi baca vazifesi görüyor. Bu sebeple endemik bitkiler ve temiz hava konusunda oldukça zengindir bu bölgemiz. Burası. Evet. Bu bölgemiz onun için. O yüzden dolayı da burayı tercih edenler çok. Ve o temiz oksijen havasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Zeytinlerimiz oldukça verimli ve tercih edilen ürünler yetiştiriyoruz. Yani daha önce de dünyada defalarca kez yarışmalara giren zeytinyağlarımız birinci gelmişliği var yani. İspatlandı yani. Evet tabii, ödüllendirdi. Zaten hemen muhtarlığın alt katı arkadaşlar kahve. Biz kahvede biraz oturduk. Biraz erken geldik, muhtarımla randevuleşmiştik. Buradan denize görülüyor. Manzarası muhteşem, öncelikle onu da söyleyeyim. İnsanınız çok güzel. Sizlerden belli tabii ne kadar iyi, ne kadar güzel insan olduğunuz. Bölgeyi biz de çok beğendik ama tabii özelliklerini sizler daha iyi biliyorsunuz. Peki burada okulumuz var mıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önceki okulumuz depreme dayanıksız olduğu tespit edilip yıkılmıştır. Şimdi köy yolumuza yeni bir okul inşa ediliyor, yapıldı. Allah'ın izniyle bu yıl hizmete açılacak. İlkokul ve ortaokulumuz mevcut. 4+4 ocağımız, olacak. evet 4+4. Sağlık ocağımıza gelince o da bir yer belirledik. Bütün şeyleri çıktı. Bağ izinleri alındı. Bağışçıları ayarlandı. Allah'ın izniyle en kısa zamanda ambulanslı bir şekilde sağlık ocağımızı da hizmete sokacağız. Hizmete sokulacak. Peki evet. Bu midir? Her gün mü gelecek doktor? Tabii ki. Her gün en az bir doktor vallahi olacak. O zaman şöyle söyleyeyim. Lütfü kardeşim hakkınızda güzel şeyler söylemiş. Dün o bize çok methetti. Sağ olsun. Genç bir muhtarımız var dedi. Çok güzel hizmetler getirdi. Hakikaten güzel hizmetler getiriyorsunuz bölgeye. Evet. Buraya otobüste geliyor zannediyorum. Evet, her gün, hafta içi hafta sonu fark etmeksizin her gün saat başı ilçeye otobüsümüz vardır. Hem karşıdan kalkar, Edremit'ten kalkar buraya ulaşır, hem buradan aynı saat başı her saat otobüsümüz mevcut. Evet, Edremit'e. İlçeye 22 kilometre mesafemiz var.
Denize 2 kilometre mesafemiz var. 500 metre üstümüz Kaz Dağı Milli Parkı. Doğa ve denizle iç içeyiz. Yani burada bu alanda canınız sıkılmaz. İster denize gidersiniz, ister dağa gidersiniz. Ne yapmak isterseniz her türlü programa elverişli çok bir yakın ortam. diyorsunuz. Evet, denize 2 kilometreyiz. 2 kilometre çok yakın. Peki soracağımız bunlar da herhalde. Şöyle bir şey, halkımız genel olarak köy içinde Yörük halkı. Selçuk döneminden kalma. Evet, çok eski tarih. Üst tarafta 2 tane, yani biri Kızılçukur bize bağlı sokak, bir de Arıtaşı mahallesi var. Orada da bir mahalle daha var ama biraz daha tabii bize göre küçük. Oradaki... Orası da size mi bağlı? Yok, orası bana bağlı değil. Arıtaşı ayrı bir muhtarlık. Anladım. Ama biraz daha küçük bir yer. Onlarda da Türkmen, Tahtacı Türkmenleri dediğimiz Türkmen halk yaşıyor. Ama tabii biz senelerden beri burada kahvelerimizde beraber otururuz, düğünlerimize onlar bizi çağırır, biz onları çağırırız. Yani bir birlik, beraberlik söz konusu. Evet, yani okullarımızda beraber okuduk onların çocuklarıyla çok falan güzel. mesela. Yani bir kaynaşma söz konusu. Zaten Tabii, önemli olan insanın evet, birbirine olan bağlılığıdır. tabii kesinlikle. Burada sadece bizim adetlerimiz, göreneklerimiz farklı. Onlar da tabii insanlar birbirine saygı duymalı. İnançlarımız biraz farklı. Ama bunlar bence olması gereken şeyler. Bu bizim birlikte, beraberce, barışta yaşamamıza engel sebepler değil. İnsani değerler çok önemli. Tabii kesinlikle. Siz bunu çok güzel oturtmuşsunuz. Birlikte yaşamayı çok güzel başarmışsınız. Evet. Öncelikle tüm yerel halk adına sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Bu çok güzel bir olay. Burası göç alıyor zannediyorum. Evet, göç alıyor. İşte az önceki dediğim gibi denizin bize yakın olması, havanın temiz olması buraları tabii biraz değerli kıldı. Gönül ister ki çok kalabalıklaşmayalım. Yani çünkü biz zaten... Sadeliğini korumak istiyorsunuz. Evet, sadeliğini korumak istiyorum işin açıkçası. Yani niye? Hani ne kadar çok olursa o kadar dert, sorun, tasa hepsi fazla oluyor. Muhtarın birisi dedi ki hani böyle göç alıp gelenler horoz sesinden bile rahatsız oluyorlar. İşte tabii onlar da var. Karga sesinden rahatsız olanlar var. Ben Yani çok duydum gittiğin bunu. yere uyum sağlamayacaksan gitme. Yani sonuçta orası bir köy. Yani hem geçmişten gelen bir şey var, yani bir adet, görenek. Tabii. O insan ne bileyim evinin bahçesinde kuzu da bakıyor, işte horoz da bakıyor, tavuk da bakıyor. Yani burası bir köy havası. Aslında o ortamı beğenip gidiyor. Tabii beğenip tercih ediyorsun orayı. Tabii. Dolayısıyla o ortama uyum sağlamak gerekiyor ama bilemeyiz tabii. Evet, gidiyorsan oraya ortam. Tabii uyum sağlamak. Sonuçta sen oradan dışarıdan gelmişsin. Orada bir sürü yüzyıllardır yaşayan bir halk var. Peki insanların buraya akın etmesi fiyatlarda nasıl bir değişikliğe sebep oldu? Fiyatlarda artış gösterdi. Yani tabii. Şimdi baktığınız zaman burada ortalama bir 150 metre bir arsa köy içinde mesela 2 milyondan aşağıya bulamaz. Yani İzmir gibi yani 150 metrekare bir alandan bahsediyorum size. 2 milyondan aşağıya yok yani. çok. Öyle bir de zeytinlik falan düşünseniz artık yani milyonlar oynuyor yani. Anladım. Yani şu devirde gerçekten sıkıntılı. Zaten enflasyonlar yüksek. İnsanlar şey de yapamıyor, bir yer alıp satamıyorlar. Ya gönül ister ki hiç satılmasın. Ama satamasın da Değil mi? gelmesin de. Herkes gönlünce yaşasın ister Evet. gönül ama bazen şartlar öyle götürmüyor. Evet. İnsanlar yerlerini satmak zorunda kalıyor. Siz biliyorum köylü halkı genelde der ki kendi malımız kendimizde kalsın. Evet. Yani ama işte o ben artık satıyorsam olmuyor yine yani burada yaşayan diyelim ben satıyorsam isterim ki sen al. Neden? Köyden dışarı çıkmasın. Evet. Ama bazen şartlar bunu aşıyor. Ya ben kendimde örnek vereyim. Ben öksüzüm mesela. Öksüz büyüdüm. Durumum yoktu. Çok iyi bir ortamda büyümedim yani. Evet. Çok iyi şartlarda büyüyemedim. Hep çalışarak, tırnaklarımla gazıyarak bu zamanlara geldim. Helal olsun sana. Kendi evimi kendim yaptım. Düğünümü kendim yaptım. Evet. Bir yerim vardı. Zeytinliğim vardı. Satmak zorunda kaldım orayı. Hani derler ya kendine rezil olacaksın ama malın rezil olsun. Bir tanesini satmak zorunda kaldım yani. Yerimi verdim. Evet. Evimi yaptım, düğünümü yaptım. Çok şükür Allah bir de kız çocuk Peki nasip dıştan biri etti mi? bana. Allah Evet, Anneler, babalar. Havran'dan evliyim. Evet.
yerinizi dıştan biri mi aldı? Evet, dıştan beri. Onu da dıştan Evet. biri aldı. Allah sağlıklı ömürler versin Amin. evladınıza ve Amin, sizlere. inşallah, inşallah. Siz güzel insansınız. Teşekkür Evladınızın da güzel insan olacağına inanıyoruz. Sağ olun. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin. Peki biz çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Verdiğiniz bilgiler için, buraya bize kadar ayırdığınız gelip- zaman için. Estağfurullah. Siz bizi buraya kadar gelip bu konuşmaları, yani kendimizi hissediyoruz, anlatabiliyor muyum size? Yani güzel şeyler. Yani Çok bence bu teşekkür ederiz. programlar, şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür İzlerim de, ederiz. takip de ederim. Ben teşekkür ederim size. En azından biraz da olsa köyümüzü anlatabildik. Şimdi işin açıkçası şu süreçte gezdiğimiz köylerde genellikle ya kadınlar ya da gençler muhtar olmuş. Evet. Bunları görüyoruz. Bunlar da hakikaten çok güzel. Evet, kesinlikle. Neden? Gençlerin muhtarlığa aday olması, bunu alması, bu muhtarlığa oturması, muhtarlık makamına oturup İnsanlar olarak görmesi güzel. Evet. ama üstüne de böyle güzel hizmetler sunuyor olması hakikaten bir başarıdır ve biz bundan dolayı da çok mutluyuz. Bugünlerde bu artışta. Teşekkürler. Bu da demek ki insanların bilinçlenmesinin Evet. bir getirisidir. Evet. Evet, sizi gerçekten kutluyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz şimdiden Teşekkürler. muhtarım. Evet, muhtarlığın hemen altı bu kahve. Gelince buradan manzaralı bir çay içebilirsiniz. Hemen şuradan aradan deniz görülüyor arkadaşlar. Buradan net belli olmasa da görülüyor hakikaten. Evet, muhtarlıktan çıktık. Muhtarım burada Atatürk'ün bir heykeli var dedi. Bununla ilgili bir hikaye anlattı. Benim çok hoşuma gitti. Hemen muhtarlık şurası. Doğru söylüyorum değil mi? Şurası muhtarlık. Muhtarlığın hemen arkasında da bu heykel var. Dedim ki hikayesinde muhtarım bize hemen burada anlatıverir misin? Olur dedi. 1938'de yapılan bir heykel. Evet muhtarım, dinliyoruz. Evet, bu heykelin, yani büstün özelliği Atatürk'ün sağlığında kendisinin o dönemki muhtara hediyesi. Yani sağlığında buraya getiriyor. Ama buraya ulaşamıyor. Az geride, 2 kilometre geride bir Manastırçayı denen bir mevki var. Orada rahatsızlanıyor. Ve o dönemki kaymakamımız Ahmet Altay'ı oraya çağırıyor kendi. Ben gelemiyorum, rahatsızlandım, sen buraya gel diye. Oradan heykeli alıp buraya gelip buraya koyuyorlar. Şöyle, bu heykelden Atatürk'ün sağlığında dikilen büstlerden 3 tane var. Bir tanesi Dolmabahçe Sarayı'nda, bir tanesi Amasya Hükümet Konağı'nda, bir tanesi de bizde. Yani böyle bir özelliği var bu Evet. büstün. Tam Tabii bu- merkezi noktada. Aynen. Tabii biz bundan memnunuz. Ben daha dediğim gibi yeni geldim göreve. İnşallah bunları daha da güzelleştireceğim. Çok bilgilisin, çok ataksın. Kutluyorum. Çok daha güzel şeyler yapacağına İnşallah. inanıyorum. Bu kadar kısa sürede bu kadar bilgili, bu kadar ilgili olmak güzel bir başarıdır. İnşallah daha devamını getireceğiz. Getireceksin, İnşallah bizim de inanıyorum. yolumuz düşer bir dahaki sefere Her zaman geldiğimizde. Tekrar beklerim, çekeriz. başınız sizde, Ve yeriniz sizin var. Başın var başarınızı olsun. tekrar çekeriz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada Kur'an dersi veriliyor. Verdiriyorsunuz. Yazın aynı şekilde çocuklarımıza kız erkek fark etmeksizin burada Kur'an derslerimiz var. Yaz tatillerinde. Evet. Ona camide veriyoruz. Bayanlara burada Kur'an kursunda veriyoruz. Heh. Şu binada arkadaşlar Kur'an kursuymuş. Hanımlar için böyle bir alan oluşturmuşlar. Evet. Kur'an öğrenmek isteyenler için de güzel bir hizmet tabii ki. Cami şurası arkadaşlar. Bu cami 1966 yılında yapılmış. Ve bu camide de çocuklara Evet, Kur'an- yaz aylarında Ha. Okulların tatili olduğu zamanlarda kız erkek fark etmeksizin burada Kur'an kurslarımız oluyor. evet Yine aynı şekilde arzu eden geliyor. Büstümüzün arkasındaki bina muhtarlığımıza ait. Evet, şurası. Orada da halkımız için halk eğitim kursları açtırıyoruz. Öyle mi? O da güzel.
Yardım dersleri olsun, halk oyunları dersi olsun, hanımlar için işte el işi, örgü işi. Yani yavaş yavaş bunları Başlatıyorsunuz. başlatıyoruz, evet. Bina içerisinde böyle kurslarda başlamış arkadaşlar. Hakikaten çok ataksınız. Çok güzel bilgilerdi. Bölge halkı için de bu bence çok kıymetli bir olay. Evet. Sağ olun. Yani cenazelerde olsun, düğünlerde olsun, hayırlarda olsun, her türlü organizasyonlarda biz mahallemizin masasını, sandalyesini, kazanını, ekipmanını, dolabına kadar her şeyini tamamıyla ücretsiz tedarik ediyoruz, kullandırıyoruz. Bu şekilde işleyiş devam ediyor. Evet. Peki onları da siz mi temin ettiniz? Evet, onları ben temin ettim. Göreve geldiğimde ne bir masa, ne bir sandalye, ne bir kazan, hiçbir şeyim yoktu. Ama tabii bunların olması gerekiyor. Hele hele köylük yerlerde. Çünkü bizim düğünlerimiz hani biraz böyle Yemekli. yemekli, memekli, çok insanın geldiği, kalabalık olan bir şey. Güzel bir düğün Tabii oluyor. bunlar, evet, bunların olması lazım. Bu ekipmanların olması lazım. Bu ekipmanlar olmasa düğün yapamazsın. Doğru. Sağdan soldan kiralasan, bulsan o da bir ayrı dert. Tarihler tutma, bir şeyler olmaz. Yani bir köyün bence masası, sandalyesi, kazanı olmazsa olmaz. Ben göreve geldim, hiçbirinden bir tane daha yoktu. Ama tabii burada dediğim gibi birliktelik önemli. Çevremdeki işte mahallemizde kalanlardan gel dedim, gelin toplanalım bakalım bir. Bak bizim bunlara ihtiyacımız var. Evet. El birlik verelim. Hani dediğim gibi az önce de söyledim. Bir iş yapılacaksa herkes elini taşın altına koyacak. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bir de öncü lazım onu yapmak için. Tabii değil bir mi? öncülük önemli tabii. Bu şekilde ben insanları anlattım. Durumun böyle olduğunu. Yaklaşık yani 300-400 bin lira civarında bir ekipman elde ettik. Ve bu Çok güzel. ekipmanları da tamamıyla dediğim gibi halkımıza ücretsiz kullanım hakkı verdik. Aynı şekilde örgütlenmemiz devam ediyor. Derneğimiz üzerinden ciddi paralar harcayaraktan köyümüzü güzelleştiriyoruz. Daha güzel işler peşindeyiz. Allah'ın izniyle daha güzel Olacaktır. olacak. Bu kadar kısa sürede bunlar olduysa daha da devamında çok daha güzel başarılar olacaktır. Ne diyelim? Ülkemize senin gibi pek çok insan lazım. İnsanoğlu yeter ki istesin. Yani Doğru üstesinden söylüyorsun. gelemeyeceği hiçbir şey yok. Doğru söylüyorsun. Böyle yürekli insanları her zaman iş başında görmeyi hakikaten çok istiyoruz. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Bu temiz suymuş. Bu gelen su Tabii ki. temiz suymuş. Tertemiz onu. Yukarıdan Bizim köyümüzün geliyormuş. eski suyu, öyle söyleyeyim. Köyün eski sularından. Yapmak da marifet. Tabii. Bu 7/24. Temizlemek Ben de de önemli. Bunu içme suyu olarak kullanmak için Evet. bir alan oluşturulamaz mı? Şimdi şöyle bir şey, bu çok da değil aslında, yani 15-20 yıl önce, belki 25 yıl önce, bu daha önce bizim mahallemizin içme suyuydu. Heh, Ama daha sonra yukarıdan daha gür, daha soğuk, ne bileyim işte daha böyle tatlı sular, daha iyi sular bulunduğu için onlar hattı çekildi. Bu burada kaldı. Yani Heh, biz de anladım. artık bu suyu bu yukarıda dediğim gibi Dedepınarı mevkii var. Oradan iki kayanın arasından çıkan bir su. Bu suda artık köylülerimiz bahçelerini suluyor. Sulama. heh, onu da Sulama ziyan amaçlı. etmiyoruz. Evet, sulama amaçlı. Çok güzel o zaman. Evet. Güzel bir alan burası. Arkadaşlar suyla da bolluk içerisinde. Akarsu olduğu için. Evet, burada kahvelerin olduğu bir noktadayız. Yukarıya doğru da gideceğiz. Orada da bazı noktalar var. Onları da çekeceğiz. Tabii her alanını karış karış gezemiyoruz. Çok güzel bir bölge. Muhtarım da çok güzel anlattı. Çok güzel tanıttı. Tabii ki her alanını karış karış gezemiyoruz. Çekebildiğimiz, tanıtabildiğimiz kadar tanıtacağız bu güzel köyü. Arzu ediyorsanız, ilginizi çekiyorsa gelin derim. Gerçekten çok güzel. Havası, ortamı, insanı çok güzel. Evet, en merkezi noktası, en kalabalık noktası kahvelerin olduğu yerde. Buralar tamamıyla
sakin bir alan. Burası büsbütün sakin bir alan. Evet, burada da eski bir bina var. Atıl durumda gibi görünüyor. Evet. Yeniler var, yeni inşaatlar, yeni binalar. Sokaklar çok dar burada. Evet. Ortamı, havası, insanı güzel. O ayrı bir şey. Evet, arka sokağına dönüyorum. Buralarda çok sular var arkadaşlar. Burası şöyle aşağıya doğru gidiyor. Evet, eski yerleşim yeri olduğundan kaynaklı şu binaları görebiliyoruz. Evet. Buralar böyle devam ediyor tabii. Şu tarafa doğru evler devam ediyor. Kolay gelsin. Evet. Kışlık hazırlığı yapan insanlardı. Konuştuk, geçtik. Bu tarafta çok eski bir bina demiştim arkadaşlar. O bina hakikaten çok eski zamanlardan kalmaymış. Onu da hanımefendi de doğruladı. Muhtarımın da söylediği bu binaymış demek ki. Ama sahibi vefat ettiği için mirasçıları ne yapar bilmiyorum dedi hanımefendi. Böyle çok eski bir bina, çok güzel bir bina ama tamirat istiyor. Eski binalar çok daha sağlam oluyor oysa ki. Evet, buradan da baktığımızda yeşillikleri görüyoruz. Şu alan ayrıca hoşuma gitti diyebilirim. Evet, köyün ekmek fırını bile var. Burası çarşısı gibi düşünebiliriz. Berberi, alışveriş yeri, lokantası, marketi, çok büyük mağazalar olmasa bile AVM tarzı kendi ihtiyacını görecek kadar alışveriş alanları mevcut. Şurada da vatandaş kendi ihtiyacını karşılayacak kadar kendi ürününü satıyor. Burada kendi ürününü satıyor. Vatandaş burada taze ihtiyacını alıp karşılıyor. Evet arkadaşlar, hemen cami, 1966 yılında yapılan caminin karşısında da bir tane taş ev gördüm. Çok ilginç, çok hoş. Bu taş evler hep ilgimi çekiyor. Daha sağlam gibi geliyor bana. Hani mimari bilgim var mı? Hayır. Mimari bilgiye sahip değilim. Ama görüntü itibariyle çok etkileyici. Ve hele şu ev çok sıcak, çok sevimli geliyor bana. Oturanın Allah içine sindirsin diyelim. Evet, bunun altı ev midir bilmiyorum. Burada bir yerdeyiz. Evet, şurası yine sokak tabii ki. Burada araçlar park ediliyor.
sahibi mi izin veriyor? Bunun altı nedir bilemedim. Evet, buralar böyle. Ortamı çok beğendik. Evet, cuma günleri bu alan pazar alanı olduğu için araç girişi de yasaklanıyormuş. Ve arkadaşlar, muhtarımın önerdiği yer burasıydı. Çıkın yukarıya dedi. Yaklaşık 1-1,5 kilometre geldik. Hakikaten buradan manzara muhteşem güzel. Burada restoranlar var. Buradan denizi de görüyorsunuz. Biraz büyütüyorum. Daha yakinen görülsün diye. Evet. Manzara böyle. Şuradan da su akıyor. Zannediyorum az önce aşağıda muhtarımın anlattığı su olacak. Vatandaşın ekinini suladığı doğal olarak kendiliğinden çıkan su. Daha önce içiliyormuş. Evet. O da burada. Söylediği yatırım mezarı da burada. Burada manzara restoran kafe var. Aynı zamanda Dedepınar restoran kafesi de mevcut. Yan tarafta bizim Dedepınar'ın pınarı. Buradan içme suyu ne kadar? 27 kilometre yukarıdan geliyor. Şurası da Dedepınar'ın pınarı. Arkadaşlar, Dedepınar'ın pınarı. Evet arkadaşlar, yıllarca bu su içme suyu olarak kullanılmış aslında. Ama diğer 27 kilometre yukarıdaki suda bulununca bu içme suyu olarak değil, bahçe sulamak için kullanılmış ama bu da doğal su. Evet. Şuradan kayaların aralarından sızan su. Doğal su yani. Evet. Suya şöyle bir dokunuyorum. Buz gibi su. Yıllarca içilmiş. Ama şimdi az önce Dedepınar restoranının işletmecisinin de söylediği 27 kilometre yukarıdan gelen su bu. Ona bakacağız. Evet, o da oldukça serin. Diğeri kadar olmasa da serin. Bu çeşmeye girdiği biraz ısınır herhalde. Tabii ki ben bu su diğerinden daha sıcak dedim ama bu su 27 kilometre yukarıdan borular yardımıyla buraya getirtiliyor. Dolayısıyla boruya giren su ısınmış olabilir. Çünkü sistemi çok iyi. Bilmiyorum. Yani burada neredeyse her yerden su kaynayıp çıkıyor da diyebiliriz. Şuralardan da kaynak su çıkıp diğer suya karışıyor. Ve ormanlık alandayız. Yukarıya doğru ormana çıkılıyor. Oldukça yukarıdayız. Evet, şurası da mezar. Allah rahmet etsin hepsini. Tüm ölmüşlerimizi. Evet, artık restoranta bir girelim. Şurada da bir bölmeleri var. Çok güzel süslemişler. Çok şirin bir görüntü. Evet, buradan manzara çok güzel. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Buranın manzarasının güzel olduğunu söylemişti muhtarım.
Şimdi buradan bir manzara bakalım. Oo. Evet, o aşağıda gördüğümüz su iki oluktan şöyle akıyor. Buranın manzarası ayrı güzel zaten. Bir de karşıya bakıyoruz. Muhteşem bir manzara. Gerçekten görüntü çok güzel. Burası tam bir keyif alanı. Şöyle büyütelim. Bir de şöyle görelim yakinen. Denizi de görüyoruz. Harika. Evet, denizi kendi ayağımıza kadar getirmiş olduk. Hep birlikte o güzel görüntüyü seyrettik.